Merhaba değerli izleyiciler. Kaos teorisi ve doğrusal olmayan dinamiklerin analizine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde doğrusal olmamanın etkilerini sarkaç sisteminin analizi üzerinde inceleyeceğiz. Ardından doğrusal olmayan sistemlerin davranış tiplerini tartışıp doğrusal olmayan sistemlerin analitik ve nümerik analiz yöntemlerine değineceğiz. Sarkaç denklemlerindeki doğrusal olmama analitik çözümü zorlaştırır. Doğrusal sistemlerde süperpozisyon ve diğer doğrusal yöntemler uygulanabilir. Ancak bu tür teknikler yanıtın girdiğiyle doğrusal olarak ölçeklenmediği doğrusal olmayan sistemlerde başarısız olur. Doğrusal olmayan sistemler genellikle çözümler için sayısal yöntemlere veya faz uzayı ve geometrik yöntemleri kullanan niteliksel analizlere ihtiyaç duyar. Ve bu doğrusal olmama durumu analitik çözümleri karmaşık hale getirerek uzun sürelerdeki sistem davranışını tahmin etmeyi zorlaştırır. Süperpozisyon gibi doğrusal sistem teknikleri bu durumlarda etkisizdir. Doğrusal olmayan sistemler genellikle çatallanmalar, kaos ve karmaşık periyodik yörüngeler gibi fenomenler sergiler ve geometrik veya faz uzay yöntemleri kullanılarak sayısal simülasyonlar veya niteliksel analizler gerektirir. Geometrik yöntemlerden bahsetmek gerekirse sistemin dinamiklerini görselleştirmek için faz uzayının kullanımı ifade edilir. Henry Poincaré'nin çalışmalarından ve Birkhoff, Kolmogorov ve Moser gibi bilim adamlarının daha sonraki gelişmelerinden büyük ölçüde etkilenen bu yaklaşım, sistem yörüngelerinin kararlılığın ve kaotik davranışın incelenmesine olanak tanır. Bu yöntemler kaos, türbülans gibi karmaşık davranışların ve doğrusal modellerle yeterince ele alınamayan diğer olayların anlaşılmasında oldukça önemli hale gelmiştir. Faz uzayı yaklaşımı doğrusal olmayan sistemlerin yörüngelerini ve kararlılığını görselleştirmek ve analiz etmek için güçlü bir araç sağlar. Henry Poincaré'nin öncülüğünü yaptığı ve Birkhoff, Kolmogorov ve Moser tarafından daha da geliştirilen bu yöntem, yörüngeleri, çekicileri ve kaotik davranış gözlemlemek için sistemin durumlarını, konum ve momentumunu çizer. Kaos teorisi tartışıldığı gibi birçok doğrusal olmayan sistemin ayırt edici özelliği olan sonuçların başlangıç koşullarına oldukça duyarlı olduğu sistemleri araştırır. Ancak tüm doğrusal olmayan sistemlerin kaotik davranış sergilemediğini ayırt etmek çok önemlidir. Kaos özellikle başlangıç koşullarına karşı üstel bir hassasiyetle işaretlenir ve bu durum literatürde sistemin faz uzayında garip çekiciler olarak bilinen duruma yol açar. Doğrusal olmayan osilatörlerin uygulanması teorik fiziğin ötesine geçerek pratik mühendislik ve teknoloji alanlarına kadar uzanır. Radyo, radar ve lazer teknolojisindeki yenilikler performansı arttırmak veya yeni işlevler sağlamak için genellikle doğrusal olmayan dinamiklerden yararlanır. Van der Pol ve diğerlerinin çalışmaları bu alanlarda önemli teorik ve pratik ilerlemelere yol açmıştır. Doğrusal olmayan osilatörler radyo, radar ve lazerler gibi çeşitli teknolojilerde uygulama alanı bulur. Doğrusal olmayan osilatörlerin geniş bir frekans aralığı üretme ve harici sinyallerle senkronize olma yetenekleri gibi dinamik özellikleri iletişim ve diğer alanlardaki gelişmeler için çok önemlidir. Ve bu doğrusal olmayan dinamiklerin matematiksel modelleme yoluyla araştırılması, basit fiziksel yasalar ile bunların gerçek dünya senaryolarındaki karmaşık tezahürleri arasındaki etkileşimi ortaya çıkarır. Doğrusal olmayan dinamiklerin incelenmesi teorik fizik ile pratik mühendislik çözümleri arasındaki boşluğu doldurarak temel fiziksel ilkelerin karmaşık gerçek dünya senaryolarında nasıl ortaya çıktığını gösterir. Doğrusal olmayan dinamik teorisinin sürekli gelişimi yalnızca evrene dair anlayışımızı zenginleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda teknoloji ve bilimdeki yenilikleri de teşvik ediyor. Bu bağlamda bir doğrusal olmayan sarkaç sisteminin dinamiklerinin altında yatan matematiksel modellerin kapsamlı bir analizini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda doğrusal olmayanlığın fizik ve mühendislikteki daha geniş etkilerine dair tartışmamızı genişletip burada teorik fizikteki rolünü vurgulayacağız. Odak noktalar arasında sarkacın hareket denklemlerinin türetilmesi, doğrusal olmayan etkilerin tartışılması, teknolojideki uygulamalar ve doğrusal olmayan dinamikler tarafından etkilenen daha geniş teorik manzara yer almaktadır. Doğrusal olmayan dinamikler başlangıç koşullarından doğrudan çıkarımlar yapılamayan sistemleri inceler. Çünkü bileşenler arasında orantısız ve toplamsal olmayan etkileşimler bulunur. Bu tür sistemlerin klasik bir örneği sönümlü harmonik osilatör sarkaçtır. Bu sarkaç doğrusal olmayan geri getirme kuvvetlerinin etkileri nedeniyle basit harmonik hareketten sapmalar gösteren karmaşık davranışlar sergiler.
Şimdi bu bağlamda sarkaç sisteminin temel olarak analizine geçecek olursak, bir sarkacın hareketi şu şekilde ifade edilsin. Öncelikle sarkacımızı çizelim. Şurası denge noktası ve bu sarkacın yörüngesini temsil ediyordu. Buna birinci videomuzda da zaten bahsetmiştik. Bu konuda şu teta açısı açısal yer değiştirme, sarkacın denge noktası denge noktası üzerindeki açısal yer değiştirmeyi ifade ediyor. Ve sarkacın açısal hızı var. Omega diye temsil edilsin o. Dolayısıyla sarkacın bir kütlesi var. Kütlesinden kaynaklı ağırlığı ve ip gerilmesi L uzunluğundaki ip olsun bu. Ve bir geri çağırıcı kuvvet oluşuyor. Mg sinüs tetalık geri çağırıcı kuvvet oluşuyor ve bu denge noktası etrafında salınmasına sebep oluyor. Şimdi öncelikle konumunu, yani şöyle diyelim, değişken anlamında tanımlayacak olursak, sarkacın açısal yer değiştirmesi, bunu teta olarak tanımlayabiliriz. Gösterdik. Teta t zamana bağlı değişiyor. Şimdi bu zamana bağlı değişken olan durum değişkenine bir tane x1 diye bir sembol atayalım. x1t olsun. Bu kolaylaştırmayı sağlayacak. Bir de tabii bunun açısal hızı vardı. Açısal hızı da omega t şeklinde tanımlanıyor. O da x2 olsun. Yani sistemin iki tane durum değişkeni olsun. Basit anlamda zamana bağlı değişen değişkenler sistemin dinamiği içerisinde. Şimdi bunu modele geçecek olursak, öncelikle türevlerini alacağız. Yani dinamiğini oluşturabilmek için. Teta'nın zamana göre türevi bir kere şöyle ifade edilsin. Bu tabi basit türev. Adi türev. D teta dt eşittir. Ne olacak? x2 olacak. Yani omega olacak. Açısal hızı, o da x2 olacak. Şu d teta çünkü x1'di. O zaman dolayısıyla şunu artık şöyle yapabiliriz. Teta ile omega'yı kaldırırsak d, bir saniye, d x1 bölü dt eşittir x2 olarak yazabiliriz. Peki ikinci bir de dx2'nin türevi gelmesi gerekiyor. Burada sembolik anlamda sistem dinamiğini tanımlamak açısından. dx2'nin türevi burada alfa olmuş oluyor. Yani açısal ivmesi. Peki sarkacın açısal ivmesi nasıl tanımlanır? Hemen fiziksel olarak bakalım. Bu noktada şöyle bir geri çağırıcı kuvvetimiz var dedik. Bu mg sinüs teta. Şimdi mg sinüs teta bu tarafta, omega da bu yönde, alfa da bu yönde hızlandıracak sistemi, ivmelendirecek sistemi. Alfa açısal ivmesi. Buna karşı bir ne oluşması bekleniyor? Atalet momenti oluşması bekleniyor. Yani zıt, bu döndürmeye karşı olan zıt bir eylemsizlik momenti oluşması bekleniyor. Burada I çarpı alfa şeklinde tanımlanacak bu atalet momenti. Peki burada da toplam dış momentler var. O noktası etrafında. Peki bu dış moment nasıl temsil ediliyordu? Mg, yani şu O noktası etrafında döndürdüğümüzü varsayalım. Mg çarpı sinüs teta çarpı L dik uzaklık. Şu noktaya göre olan moment. Bu ikisi birbirini dengeleyecek. Yani Mg çarpı L çarpı sinüs teta. Bu dış moment. Burada da I'yi tanımlamak kalıyor. I atalet momenti. Alfa da açısal ivmesi. Bunu yalnız bırakacağız. I peki nasıl tanımlanıyor O noktası etrafında? M çarpı L kare şeklinde tanımlanıyor. Şimdi hemen tekrardan dönelim denklemimizi oluşturmaya.
Bir kere I çarpı alfayı da M çarpı L kare dedik. M çarpı L kare çarpı alfa diyelim. Eşittir. Hemen bakıyoruz. M çarpı G çarpı L sinüs teta. G çarpı L sinüs teta diyelim. Şimdi M'ler birbirini götürdü. L'lerden şu L'yi götürdü. Peki şöyle. Sonra bu L'yi karşı tarafa attık. Buraya bölü olarak geçecek. G bölü L. Evet. Burada dikkat edilmesi gereken nokta atalet momentinin, eylemsizlik momentinin zıt olması. Yani zıt olduğu için, döndürme momentine karşı zıt olduğu için burada denklemde nasıl tanımlanması gerekiyor? Eksi olarak tanımlanması gerekiyor. Eksi G bölü L sinüs teta şeklinde dolayısıyla oluyor. G eylemsiz açısal ivmesini, yerçekim ivmesini temsil ediyor. L de sarkacın uzunluğunu temsil ediyor. Peki alfayı yalnız bıraktık. Eksi G bölü L sinüs teta. Peki teta neydi? Teta zaten x1'di. Bu noktada problem yok. Alfa da dx2 bölü dt'ydi. Şimdi geldik burada yerine koyduk. Eksi G bölü L sinüs x1 oldu o zaman dolayısıyla. Evet, sistem dinamiğimiz bu şekilde oluşturuldu. Yani sol tarafta türevler olacak şekilde değişken, durum değişkenleri x1, x2 şeklinde tanımlandı. Bu şekilde şu zamana bağlı tabi değişiyor. Şurada da zamana bağlı bir değişim var. Zaman burada bağımsız değişken. x1 ve x2 bağımlı değişken. Diferansiyel denklem anlamında. Bu bir diferansiyel denklem takımı oluşturuldu. Ve sistemi modellemiş olduk bu sayede. Şimdi de bunu MATLAB'de simülasyonunu gösterecek olursak basit bir şekilde fiziksel olarak anlamlı olması için tabi yerçekim ivmesini tanımlıyoruz. 981 L'ye 1 dedik. Pendulumun ipin uzunluğuna sarkacın. O noktada ona 1 metre olarak tanımladık. Başlangıç koşulları önemliydi diferansiyel denklem sistemlerinin çözümünde. Burada 0.1 olarak verdik radyan cinsinden. x1 yani x1 0 derken burada θ 0. Yani 0.1 radyanlık bir açı farkıyla artı yönde başlatıldığını varsayalım sistemin. Açısal hızı da 0 olsun başlangıç koşulu itibariyle. Bunu bir vektör olarak atıyoruz. x1 0 x2 0 vektörü. Biz 10 saniye boyunca bunu simüle edelim bu sarkacın hareketini. OD45 yöntemiyle MATLAB'deki bu aynı zamanda nümerik çözüm yöntemi oluyor bu. Bunun çok farklı tabi probleme göre değişen farklı yapıları var. Farklı şekilde karakterize edilen nümerik çözücüler var. Şu anda bu işimize iyi yarayacaktır. Gerçek anlamda gerçeğe yakın sonuçlar vermesi açısından. Sonra burada şurada tanımlanan pendulum mode denilen sistem aslında ayrı bir şekilde tanımlanıyor. Diferansiyel denklemleri matris formunda veriyoruz ve türevlerini içerecek şekilde. Yine burada matris formunda nasıl dönüştürüyoruz lineer cebir kullanarak onu gösterelim. Şu şekilde. Şimdi türevler yani x vektörü x vektörünün türevleri a çarpı x şeklinde ifade edilsin. Denklem takımı şeklinde x'in türevi vektörü yani x1 nokta ve x2 nokta şeklinde şu aslında ifade ediliyor. Türev denklemleri sol taraftaki sisteme ilişkin.
x1 nokta, şu da x2 nokta diyelim. Peki x nokta vektörümüz o zaman ne olur? X nokta vektörümüz x1 nokta ve x2 noktayı ihtiva eder. Bu neye eşitti? Bir matris tanımlayacağız. 2'ye 2'lik bir matris olacak. Çünkü 2 tane denklemimiz var. 2 tane bilinmeyen var. Dolayısıyla bunu çözebilmek için şöyle 2'ye 2'lik bir matris tanımlanabilir. 2 satır 2 sütundan oluşacak şekilde. X değişkenlerimizde x1 ve x2 açısal ivme ve açısal yer değiştirme ve açısal hızı verecek şekilde x1, x2 olarak gösterilebilir. Şimdi bu denklemde karşıda x1'in karşısında ne var? Satır çarpı sütundu matris çarpımı. Satırlar çarpı sütunlar şeklinde olduğu için x1 dot denkleminde karşı tarafta ne var? x1'in burada bir katsayısı yok. O zaman burası 0. Sağ tarafta. x2 var. x2'nin 1. 1 çarpı şurada gizli bir 1 var. Artı gizli bir 0 var. Çarpı x1 şeklinde bu sıraya uyuyor yani. Şuraya hatta şu başa gelecek yani 0 çarpı x1 t şeklinde olacak. Artı 1 çarpı x2 şeklinde katsayılar matrisini oluşturuyoruz. Burası örtük yani gizli olduğu için oradaki şey. Burada 0 satır çarpı sütun 0 çarpı x1 0 çarpı x2. Yani x1 de eşittir x2. Şu denklemi sağlayacak. Onu aşağıya geçtiğimizde satır çarpı sütunu yine çarpıyoruz. Burada x1 değişkeni var. x2 değişkeni yok. x2 değişkeni olmadığı için şuraya 0 koyduk. Burada tabii bunun sinüsün doğrusallaştırması, lineerleştirilmesi durumu söz konusu. Eğer sinüs lineerleştirilirse çok küçük açılar içerisinde etrafında burada sinüs x1 ne oluyor? x1'e yakınsıyor. Yani lineerleştirme durumunda Taylor serisini açıyoruz bunu. Şöyle gösterelim. Dolayısıyla şu katsayısı da eksi g bölü l olarak oluşturuluyor. Şu A matrisi aslında şunu sembolize ediyor. Şöyle gösterelim. Şu x vektörünü, şu da x nokta vektörünü temsil ediyor. Basit şekilde matris formunda böyle ifade edilebiliyor sistemin dinamiği. Evet, şimdi burada denklemi tanımladık. Bu tabii lineerleştirilmiş oluyor. Lineerleştirilmiş olmayan durumu da çözeceğiz. Şimdi öncelikle lineerleştirilmiş duruma bakalım. Bu noktada şurada tabii ki de bu pendül modelinin içerisinde matris şeklinde doldurduk dedik. Türevlerini oluşturacak, ihtiva edecek şekilde. Şimdi bunu çalıştırıp şurada da bizim çizimlerimiz var. Çizim kodlarımız var. Bunu çalıştırıyoruz. Pardon. Şöyle çalıştırıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3 tane grafik var. Birinci grafikte faz portresini temsil ediyor. Başlangıç koşulundan. Yani başlangıç koşulu neydi? x1 0.1 x2 0 olacak şekilde bir noktadan başlıyor. Şurada 0.1 x1 x2 0. Şuradan başlıyor. Bu şekilde dönüyor. Yani osilasyon yapıyor sürekli. Buna limit döngüsü deniyor. Bu tabii sönümsüz durumu olduğunda geçerli. Şimdi sönümlü durumu da inceleyeceğiz. Önce sönümsüz durumun lineerleştirilmiş formülasyonunu, lineerleştirilmiş sistem dinamiği açısından inceledik. Burada tabii figür 2'miz şöyle gösterelim. Figür 1 faz portresiydi. Figür 2 neydi? Açısal konumu 0,1 ile gördüğünüz gibi eksi 0,1 arasında salınıyor harmonik bir şekilde.
osilasyon yapıyor. Bu da hızını temsil ediyor. Başlangıçta sıfırdan başladı ve belirli bir şekilde yine osilasyon yapıyor. Şununla belirli bir faz farkıyla takip ediyor birbirini. Peki burada bu yine aynı grafikleri şimdi nasıl elde etmeyi bekliyoruz? Şunu lineerleştirmeden yazacak olursak, yani hemen ona bakalım. Evet, şimdi doğrusal olmayan durumu inceleyelim. Burada doğrusal olmayan durumda da yine şu denklemleri bu sefer aynı şekilde yazıyoruz satırlara karşılık gelecek şekilde. Yani x1 dat eşittir x2, x2 dat eşittir eksi g bölü l sinüs x1 olacak şekilde. Yani dx dt 1 eşittir x2, dx dt 2 eşittir eksi g l çarpı sinüs x1. Kontrol edelim. Aynen. Sonra dx dt, bunu sütun vektörü şeklinde ifade ediyoruz. Bu kendi kodun kendi yapısı itibariyle, yani şuradaki çözücünün yapısı itibariyle gereksinim duyulan bir nokta. Ve bunu çalıştırdığımızda doğrusal olmayan sistem modeli için yine küçük açılarda zaten olduğu için bu herhangi bir sapma olmadan başarılı bir şekilde aynı simülasyon sonuçlarını elde etmiş olduk. Tabii daha geniş açılarda bunlar deviyasyona sahip olacak. Daha yüksek büyük açılar olunca, çünkü lineerleştirme noktamız denge noktamız 0, yani yaklaşımlar büyük açılarda daha doğru sonuç verecek. Lineer yaklaşım hatalı sonuç verecek. Şimdi bir de sönümlü durum için, sönümlü dinamik için inceleyelim. Evet, şimdi sönümlü dinamiğe bakacak olursak, burada denklem takımına ne ekleyeceğiz? Şu kısım aynı kalıyor, birinci denklem. İkinci denklemde sadece eksi c gibi bir sönüm katsayısı olacak ve hızını ihtiva edecek şekilde, yani c omega, çünkü burada viskos sönüm hıza bağlı olarak değişiyor, açısal hıza bağlı olarak değişecek. C çarpı omega ekleyeceğiz. Omega da zaten x2'yi temsil ediyor. Yani c çarpı x2t. Sadece şöyle bir ekleme yapmış olacağız denkleme. O zaman sadece şurada eksi c x2'yi ekleyeceğiz değişiklik anlamında. Şimdi MATLAB'e bakıp onun simülasyon sonuçlarını elde edelim. Sönümlü durum için, sarkacın sönümlü durumu için. Evet, şimdi osilasyonlu durumda sadece C sönüm katsayısını ekliyorduk. C sönüm katsayısı viskos sönüm. Bu yavaş yavaş eksponansiyel harmonik davranış gösterecek, yani bu sarkaca. Ve sönüm salınımlar yavaş yavaş belirli bir denge noktasına oturacak. Yani o noktası etrafında başlangıç sıfır konumuna oturacak. Yani giderek azalarak osilasyonlar en sonunda oturacak. Bunu gözlemlerken şurada şu simülasyon üzerinde eksi c bölü l'yi ekliyoruz. x2 ile çarptığımız, ya x2 de omega'yı temsil ediyordu. Şimdi geri kalan her şey aynı. Burada da simülasyon süresini değiştirebiliriz. Öncelikle bir çalıştıralım. Evet, grafiklerimize baktığımızda hızın şu açısal konumdu. Şu açısal hız yavaş yavaş azaldığını görüyoruz ve bakın tekrar tek bir nokta, yani 0'a 0 noktasına gelene kadar bu salınım sönümlenerek gidecek. Şu her bir cycle, yani döngü, sarkacın periyodu içerisinde oluşturduğu bu döngüler yavaş yavaş genliklerini azaltarak geçişi sembolize ediyor. Burada geometrik olarak görüyoruz. Tabii bunun için şeyi arttırmamız gerekli. Süresini, tam o oturmayı, steady state'i, yani kararlı hale oturmasını gözlemleyebilmek için. Diyelim bunu 50 saniye yapalım. Ya da parametrelerle de oynayabiliriz. Fark etmez. Hızlandırmak için süreci. 50 saniye boyunca simüle ettiğimizde bakın giderek yavaş yavaş osilasyonlar azalıyor. Hızı da azalıyor, yavaşlıyor sönümü itibariyle. Ve en sonunda burada bir limit döngüsü bir noktaya gelecek şekilde, oturacak şekilde gidecek, yani spiral sarma oluşturacak.
Bu şekilde nonlineer dinamiklerin simülasyonunu ve analizini yapmış bulunduk. Yine kafanıza takılan soru olursa mutlaka yorumlarda yazın. Daha sonraki bölümlerde dinamik modellerin türlerine, karakteristiklerine geçeceğiz. Bu nonlineer dinamik modellerin karakteristiklerine. Çeşitli yine matematiksel analiz yöntemlerinden bahsedeceğiz. Şimdilik bugünlük burada bırakalım isterseniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.